Herkese merhaba. Bu incelememizde insanlık tarihinin belki de en çok konuşulan, en çok atıf yapılan ama itiraf edelim, muhtemelen en az anlaşılan metinlerinden birini masaya yatırıyoruz. Amacımız çok net. Tevrat'ın objektif, anatomik bir röntgenini çekmek. Sadece kaynağın kendisine odaklanacağız, yapısını, içeriğini ve o devasa mimarisini birlikte adım adım sökeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çoğumuz bu ismi sürekli duyuyoruz, değil mi? Haber bültenlerinde, tarihi belgesellerde ya da felsefi tartışmalarda hep karşımıza çıkıyor. Peki ama çok temel, çok basit bir soruyu soralım. Tevrat'ın içinde gerçekte ne yazıyor? Bu antik metnin etrafında o kadar büyük bir bilgi kirliliği ve kavram kargaşası var ki, bugün tüm bu yanılgıları bir kenara bırakıp doğrudan asıl kaynağa iniyoruz. İşte bu da bugünkü yol haritamız. Önce Tevrat tam olarak nedir diyeceğiz, ardından o meşhur 5 kitaba, metnin inanılmaz fiziksel yapısına, barındırdığı 613 emre ve son olarak da bu devasa teolojik mirasa yakından bakacağız. Hemen ilk durağımızla, yani Tevrat nedir sorusuyla başlayalım. Çünkü çözmemiz gereken en büyük terminoloji kargaşası tam olarak burada yatıyor. Geleneksel olarak Tevrat veya Hibranice adıyla Tora, kelime anlamı olarak öğreti, kılavuz ya da yasa demek. Şöyle genel bir yanılgı var, çoğu insan Yahudi kutsal metinlerinin tamamına Tevrat dendiğini sanır. Oysa Tanah olarak bildiğimiz o devasa külliyat tam 39 kitaptan oluşur. Tevrat ise bu geniş kütüphanenin sadece ama sadece Hazreti Musa'ya verildiğine inanılan ilk 5 kitabıdır. Yani bütün o dev geleneğin temel taşı, sıfır noktasıdır. Bu ayrımı zihninizde şöyle canlandırabilirsiniz. Tanah dediğimiz şey, içinde peygamberleri ve mezmurları barındıran dev bir kütüphane ise, Tevrat, yaratılıştan Hazreti Musa'nın vefatına kadar olan dönemi kapsayan, her şeyin başladığı o çekirdek yapıdır. Sadece başlangıçtır ama her şeye yön veren başlangıçtır. İkinci bölümümüze, yani 5 kitap kısmına geçiyoruz. Peki bu çekirdek hikaye tam olarak nasıl inşa ediliyor ve olay örgüsü nasıl akıyor? Zamanın akışını adeta epik bir film gibi kronolojik olarak takip edelim. Her şey evrensel kozmik bir ölçekte başlıyor. Birinci kitap, Tekvin yani yaratılış. Evrenin varoluşundan girer, atalar dönemi derken Hz. Yusuf'un ölümüyle Mısır'da biter. Sonra ikinci perde açılır, çıkış. İsrailoğullarının Mısır'daki kölelikten kurtuluşunu ve Sina Dağı'nda o meşhur 10 emrin gelişini okuruz. Üçüncü kitap Levililerde anlatı birden durur. Sanki bir anayasayı açmışız gibi tapınak, kurban ve temizlik yasaları başlar. Dördüncü kitap Sayılar bizi tekrar yola çıkarıp o zorlu çöl yıllarına, isyanlara götürür. Ve büyük final Tesniye. Burada Hz. Musa'nın son sözlerini dinleriz ve destan onun vefatıyla noktalanır. Akademik kaynakların da sıklıkla altını çizdiği gibi, Tora teriminin neden bu kadar güçlü olduğunu buradan anlıyoruz. O, hem az önce saydığımız bu ilk 5 kitabı ifade ediyor, hem de içindeki o inanılmaz detaylı hukuki sistemi, yani yasayı. Anlayacağınız, elimizdeki sıradan bir tarih kitabı değil, tam teşekküllü bir anayasa. Üçüncü bölüme, fiziksel yapıya geldik. İşin belki de en çarpıcı, en akıl almaz kısmı burası. Binlerce yıllık bu devasa metin, okunmak ve bozulmadan korunmak için nasıl bir sistemle organize ediliyor dersiniz? En temelde tahmin edebileceğiniz gibi 5 rakamıyla başlıyoruz. Bütün bu inanç sisteminin üzerine kurulduğu o 5 temel kitap. Ama durun, işin matematiği burada bitmiyor. Karşımıza çıkan bir diğer sayı 187. Bu Tevrat'ın günümüzdeki bölüm, yani bab sayısı. İşin ironik kısmı ne biliyor musunuz? Bu 187 bölümlük sistem orijinal metnin kendisine ait değil. Bu bölümleme usulünü 13. yüzyılda yaşayan bir Hristiyan Canterbury Başpiskoposu icat ediyor. Yahudiler de ancak 14. yüzyılda "ya bu aslında çok pratikmiş" diyerek bunu benimsiyorlar. Gerçekten şaşırtıcı bir kültürel etkileşim. Sonra 54 rakamımız var. Bu tamamen sinagogdaki ibadet döngüsüne ait bir sayı. Tevrat tam bir yıl boyunca her Şabat gününde azar azar okunarak hatmedilebilmesi için 54 haftalık parçaya bölünmüş. Sefaratlar buna paraşa diyor, Aşkenazlar ise sidra. Bu muazzam ritim sayesinde metin toplumsal hafızada sürekli canlı kalıyor. Ve fiziksel mimarinin son yapı taşı 5845. Tevrat'ın içerdiği toplam cümle sayısı tamı tamına budur. Antik çağlardan beri bu 5845 cümle o parşömenlere yazılırken aralarındaki boşluklara varana kadar inanılmaz katı kurallara göre kopyalanmıştır. Açık ya da kapalı bölümler olarak milimetrik hesaplanmıştır. Metnin binlerce yıl boyunca fiziksel formunu hiç bozmadan günümüze nasıl ulaştığının sırrı işte bu sıkı matematikte yatıyor. Dördüncü bölümümüz 613 emir.
İşin fiziksel yapısını, dış mimarisini çözdük. Şimdi metnin içine, onu çalıştıran o asıl motora, kurallar silsilesine girelim. Geleneksel Yahudi öğretisine göre bu metnin içinde yapılması ya da yapılmaması gereken tam 613 emir var. Mitzvot diyoruz bunlara. Bunlar öyle sadece dua et, inançlı ol gibi ruhsal meseleler değil. Yediğiniz yemekten, tarım kurallarına, kuracağınız mahkemeden, evlilik hukukuna kadar yaşamın, kelimenin tam anlamıyla her hücresine nüfuz eden devasa bir sistemden bahsediyoruz. Fakat kaynaklarımız bu yüzlerce kuralın içinde 3 tanesinin altını çok kalın çizgilerle çiziyor. Tartışmaya kesinlikle kapalı olan 3 mutlak yasak, cinayet, putperestlik ve yasaklanmış cinsel ilişkiler. Bunlar o kadar kırmızı çizgidir ki geleneksel inanca göre bir Yahudi bu 3 yasağı çiğnemek zorundaysa bunu yapmaktansa ölümü tercih etmelidir. Kuralların bağlayıcılığı ve ciddiyeti gerçekten bu uç noktada. Ve son bölümümüz teolojik miras. Peki bu kadar sıkı korunan, hayatın her anını milimetrik kurallara bağlayan bu kitap inananlara tarafından nereye konumlandırılıyor? Gelin biraz geriye çekilip büyük resme bakalım. Ortodoks Yahudi inancı Tevrat'ı sadece tarihi bir günlük gibi görmüyor. Rabbini kaynaklarda, örneğin Midraş'ta çok ama çok çarpıcı bir ifade var. Diyor ki, Tevrat evrenin kendisinden bile önce yaratıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu metin evreni inşa etmeden önce masaya konmuş kozmik bir mimari plan. Varoluşun ana şifresi olarak kabul ediliyor. Orta Çağ'ın ünlü filozofu İbn Meymun ya da batıdaki adıyla Maimonides, geleneksel inancın bu konudaki sarsılmaz duruşunu kodlarken şunu söyler. Tevrat bütünüyle kelimesi kelimesine doğrudan Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya verilmiştir, tek bir harfi bile değiştirilemez ve gelecekte asla başka bir Tevrat gönderilmeyecektir. İşte bu ilkeler o metne duyulan sarsılmaz bağlılığın temel taşıdır. Tüm bu anatomik incelemenin sonunda sizi şu kritik soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sayfalarındaki boşluklara kadar binlerce yıldır akıl almaz bir inat ve titizlikle korunan bu antik yasa metni nasıl oluyor da sadece tozlu bir müze eseri olarak kalmıyor ve bugün hala dünyanın dört bir yanına yayılmış modern bir topluluğun dinamik yaşayan çekirdeği olmaya devam ediyor? Bu sorunun cevabı şüphesiz metnin mimarisinde olduğu kadar inananların o satırlara yüklediği devasa anlamda saklı.